Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sokak lezzetlerinin en çok sevilenini, en lezzetlisini, en kolayını, en az malzemelisini hepiniz bildiniz sanırım. Evet, Şam tatlısını yani şambaliyi olabildiğince en orijinal haliyle evde birlikte hazırlıyoruz. Hemen işimize hamuru yoğurmakla başlayalım. Öncelikle 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 2 su bardağı kadar ılık sütü uygun bir yoğurma kabına alalım. Üzerine yine aynı ölçü bardağıyla yani 200 mililitreyi baz alarak toz şeker ilavesi yapalım. 2 bardak süte 2 bardak şeker ekledikten sonra bu şekilde içerisinde şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırıp bir paket kabartma tozu, bir dolu çay kaşığı karbonat ekleyelim. Karbonatı ilave etmeden önce mutlaka azar azar üzerine limon suyu damlatalım ki tepkime gerçekleşsin. Aksi takdirde tadı çok baskın, kokusu ise çok ağır gelebilir. Bütün tatlılarda karbonat kullandığınızda mutlaka bu yöntemi uygulamayı ihmal etmeyiniz. Çay kaşığının ucu ile çok az miktarda da tuz ilavesi yaptıktan sonra yine aynı bardak ölçüsüyle toplamda 6 su bardağı kadar irmiği üzerine ilave edelim. Eğer bardak ölçünüzü bilmiyorsanız, emin değilseniz, evinizde de ölçü bardağı yok ise mutlaka tüm malzemeleri, şerbetin malzemeleri de dahil tüm malzemeleri aynı bardak ölçüsüyle ölçmeyi ihmal etmeyiniz lütfen ki tam kıvamında ve lezzetinde olsun. Yani ayrı ayrı bardaklar kullanırsanız gerçekten hiç olmaz, kıvamı da olmayabilir. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Malzemeleri homojenize bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırdıktan sonra üzerini bu şekilde düzleştirelim ve bir gece kadar buzdolabında dinlendirelim. Olabildiğince uzun süre dinlendirmenizi özellikle tavsiye ediyorum. En az 12 saat kadar dinlendirin derim ki kıvamı ve lezzeti tam yerinde olsun. İrmikler ne kadar çok şişerse elinizle yoğurduğunuzda o mükemmel kıvamı kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Ertesi gün açtıktan sonra yani üzerini açtıktan sonra hamurun üzerine bir yemek kaşığı kadar pekmez ilavesi yapalım ve en az 5 dakika elimizle güzelce yoğuralım. Bu aşamada eğer stand mikseriniz varsa mikserde yoğurabilirsiniz. Hamur çok soğuk olduğu için yoğurmak gerçekten birazcık zor olabiliyor. Benim mikserim olsa da herkesin evinde olmadığı için bu aşamada elimle göstermeyi tercih ettim ama mikserde yoğurursanız çok daha kolay kıvam alacaktır. Hemen uygun bir fırın tepsisi aldım. Dikdörtgen tepside yapmayı tercih ettim. Fırın tepsi ölçümü açıklama kısmına yazacağım. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Öncelikle içerisini tereyağıyla, yumuşak tereyağıyla güzelce her tarafını yağladım. Ardından hamuru içerisine alıp elimle düzleştiriyorum. Önceden elinizi hafif yağ ile yağlayın veya su ile ıslatın ki üzerini düzleştirirken hamur elinize yapışmasın. Çünkü içerisinde yağ olmadığı için ve şekerli bir hamur olduğu için birazcık yapışkan olabiliyor. Ardından bir hamur kartı yardımıyla üzerini güzelce düzleştirelim ki tatlımız pişerken güzel görünsün ve üzerine çiziklerini atalım. Yani hangi taraftan nasıl keseceksek o şekilde izler oluşturalım. Ben klasik şambali şeklini vermeyi yani ince uzun dilimler şeklinde dilimlemeyi tercih ettim. Sizler dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok çok sevinirim. Çünkü farklı ülke veya şehirlerin ismini yorumda gördüğümde gerçekten çok onure oluyorum. Şimdiden hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Hemen üzerine iz geçtiğimiz yerlerden dilimlerin orta kısmına birer tane badem veya fıstık yerleştirelim. O an elimde hazır badem vardı. O yüzden badem kullandım açıkçası. Sizler yer fıstığı da kullanabilirsiniz veya hiç o da mı yok, onsuz da olur tabii ki de. Hemen bu şekilde hazırladım. Görüntüsü yani pişmemiş hali gerçekten çok güzeldi. Hızlıca 160 derece fırında pişmeye bıraktım. Ağır ağır güzelce pişireceğim. O pişerken ben şerbeti hazırlamaya geçtim. Toplamda 200 mililitrelik yine su bardağıyla 3 su bardağı kadar toz şeker uygun bir tencereye alarak üzerine yine aynı bardak ile 3 su bardağı kadar su ilavesi yapıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak şekerin içerisinde erimesini bekledim. Ardından kaynamasını bekleyelim. Önce ateşi en yükseğe çıkaralım. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir dilim limon
veya mutlaka taze sıkılmış olması şartıyla 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yapalım ki şerbetimiz şekerlenmesin. Hemen hızlıca 10 dakika veya 12 dakika boyunca kaynatalım. Her ocak ateş aynı yanmaz. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Kıvam aldıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyelim ki daha sonrasında tatlımızın üzeri parlak ve çok güzel görünsün. Bu çok önemli bir dipnot, aklınızda bulundurun. Genellikle şerbetlere tereyağı eklerseniz rengi, yani parlaklığı çok daha güzel olur. Son aşamada 2 tatlı kaşığı da pekmez ekledim ve hemen hızlıca şerbeti bir kenara alıp tatlıyı fırından çıkardım. Pişmesine ramak kala, yani üzeri hafif kızarmaya başladı mı fırından çıkarıp tekrardan dilimliyoruz. Önceden tamamen dilimlemiş olsak bile mutlaka pişerken kabarıp birbirine yapışacağından son aşamada dilimlemeyi, yani tekrar dilimlemeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz. Ve bu şekilde dilimledik. Şimdi tekrardan 160 derece fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar ağır ağır pişirelim. Ortalama 1 saat kadar güzelce pişti. Fırından çıkardıktan sonra kaynar tatlıya kaynar şerbetini azar azar verelim. Her seferinde bıçakla üzerinden geçelim ki şerbetini güzelce çeksin. Zaten kendiniz de anında çektiğini göreceksiniz. Şerbetin tamamını üzerine gezdirdikten sonra üzerine farklı bir tepsi çevirelim. Bu şekilde oda sıcaklığında en az 4-5 saat boyunca şerbetini çekip kendi kendine yavaş yavaş soğumasını bekleyelim. Bu arada isteyenler şerbet miktarını arttırabilirler. Şerbetini tamamen çekmiş ve dibinde hiç şerbet kalmamış oluyor bu ölçüyle. Daha öncesinde çok daha fazla şerbet hazırlamıştım. Dibinde hafif kaldığı için açıkçası bana fazla gelmişti. Sizler dediğim gibi ister daha fazla hazırlayın, yani dibini şerbetli sevenler fazla hazırlayabilirler. İsterseniz de birebir ölçüyle benim gibi hazırlayabilirsiniz. Müthiş lezzetli, yapımı çok kolay ve de az malzemeli nefis bir tatlı. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Emeğime saygı olarak videomu beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.